Herkese merhaba, ben Mustafa. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir konseptle karşınızdayım. Mr. Sunshine dizisinin tanıtımını yapıp izlemeniz için size önermiştim. Ben izlemeye başladım ve Netflix'te yeni bölümler gelmeye devam ediyor. Öncelikle Mr. Sunshine dizi incelemesi klasik bir inceleme olmayacak. İlk olarak yayınlanan bölüm hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim. Ama bu özet gibi olmayacak. Ve sonra her bölümde en çok etkilendiğim sahneye reaksiyon çekip sizinle paylaşacağım. Böylece sohbet havasında bir video olacak. Tabii sizin de önerileriniz doğrultusunda bir sonraki inceleme videomda daha farklı şeyler de deneyebiliriz. O halde şimdi başlayalım. Diziye çok güzel bir giriş yaptılar. İlk bölümde çok fazla olay vardı. Bu olayların zaman çizgisinin belli bir sıraya göre olmayacağını anlamıştım. Ve rastgele bir sırada gösterileceğini düşünmüştüm. Ve öyle de oldu. Flashback'lerle başladık diziye. Gösterilen sahnelerin detayları, duyguları, görselleri gerçekten çok etkileyiciydi. İlk bölümde Yojin karakterini canlandıran genç yetenek muazzamdı. Bu kadar yoğun duyguları o genç yaşına rağmen nasıl aktarabilmiş gerçekten çok şaşırtıcı. Umarım bu genç yeteneğimiz daha sonraki bölümlerde daha çok ekranda görünür ve onun o muazzam yeteneğini daha çok seyredebiliriz. Yojin karakterimiz Oji'nin gençliğini canlandırıyor. Yani bizim karşımıza flashbacklerle çıkacak. Tabi flashbacklerde canlandırdığı için elbet bir gün ona veda etmemiz gerekecek. Ama en azından izleyebildiğimiz kadar izleyelim ve onun yeteneğinin tadını çıkartalım. Tabi Yojin'in hikayesini seyrederken üzülmemek elde değil. Onların o zamanki hayatlarını seyredince gerçekten insanda garip bir duygu oluyor. Zaten bir dramanın yapısındaki güzel ve kötü şey de budur. Karakterlerin hikayesini seyrederken hem iyi hem de kötü hissedersiniz kendinizi. Tabi siz kötü hissediyorsunuz ama bu karakterlerin kendi inandığı yoldan gitmesi sizi bir o kadar da mutlu ediyor. Ve sırf bu yüzden diğer bölümleri izlemek için sabırsızlanıyorum. Tabi bazı sahnelerde var ki gerçekten izlediğinizde tüyleriniz diken diken oluyor. Mesela Yojin'in annesi onu kurtarabilmek için kendi hayatını hiç gözünü kırpmadan tehlikeye atıyor. Annelerin nasıl aileleri, kendileri ve inançları uğruna gözlerini hiç kırpmadan savaştığını net bir şekilde görebiliyoruz bu sahnede. Bir reaksiyon çekeceğim sahnede kesinlikle bu olacak. Videonun sonuna kadar bekleyin. Bu diziyi iyi yapan yönlerden biri ise güçlü bir duygu yoğunluğu oluşturmak için çok önemli anlarda tarih olgusunu kullanıyorlar. Hani kendi tarihinizi, savaşlarınızı, mücadelelerinizi izlediğinizde böyle duygularınız kabarır ya. İşte onun gibi bir şey. Japon işgalinin tarihi Koreli insanlar için güçlü bir sadakat ve gurur duygusu uyandırıyordur eminim. Özellikle Yojin'in Amerikan askeri olmaya karar verdiği sahne çok etkileyiciydi. Aslında bu Amerika tarihine de bir göndermeydi. Çünkü Yojin'in gördüğü asker siyahiydi ve belli ki o da Yojin gibi düşünüp asker olmaya karar vermişti. Çünkü biliyorsunuz o zaman da Amerika'da siyahi insanlar köle olarak kullanılırdı. Belli ki o siyahi asker de o kölelikten kurtulmak için asker olmayı bir kaçış yolu olarak öğrenmiş. Aslında bu K-drama izlediğimiz diğer K-dramalardan birazcık ayrılıyor. Daha derin bir konuya değiniyor çünkü. Sadece Joseon tarihini değil, daha geniş bir tarihi kapsıyor. Amerika, Kore, Japonya ve Avrupa. İlk bölümü izleyince bile gidip 19. yüzyıl Kore tarihini okuyası geliyor insan. Özellikle o soylu insanların kölelere nasıl davrandığını görünce tüylerim diken diken oldu. İnsanların hiç mi vicdanı yokmuş o zamanlar? O insanlara bir mal, bir eşya gibi davranmayı düşünmek bile çok korkunç. Ve ilk bölümün sonunda anladık ki neredeyse her bir sahnenin çekimi için resmen parayı su gibi akıtmışlar. Çünkü hepsi birbirinden etkileyici. Eğer bu diziye daha başlamadıysan ve bir şekilde benim videoma denk gelip şu an burayı izliyorsan bu K-dramaya mutlaka başlamalısın. Evet, ilk bölüm hakkında söyleyeceklerim bunlar. Şimdi gelelim reaksiyon sahnemize. Evet, başlattım videomuzu. Burada Yojin'in annesine ve babasına işkence yapıyorlar. Çünkü bir önceki gece kaçmaya çalışmışlar. Bu da soylu adamımız. İşte Yojin'in babasını dövüyorlar. Annesi ve kız izliyor. İşte soylu insanların yaptığı şey bu o zamanlar. Adamı sopalarla dövüyorlar. Bu da o soylu adamın oğlu. Küçük kız yalvarıyor ona. Bir şeyler yapmayı söyle, bir şeyler durmasını söyle, durmalarını söyle gibisinden. O da tabii bunu istemiyor çünkü babası onu dövecek. Bu adam da diyor ki tabii bu küçük kız bunları yapıyorsa o da ölmeyi hak ediyordur diyor. Sonra o kızı dövmelerini söylüyor. Görüyorsun küçücük çocuğa nasıl tekme tokat dalıyor. Tabi annelik duyguları kabaran bir kadın da boş durur mu? Boş durmaz. Uf, nasıl vuruyor ya. Adamı da dövüyorlar bir yandan. İşte kadın bir şekilde kurtarıyor. İşte bu da gelini. O soylu adamın gelini. Kadın hamile. 움직이지 마. 움직이면 아스는 죽습니다. Benim kızımı bırakın, ben de sizin kızınızı bırakayım diyor. Tehdit ediyor onları. Büyük cesaret ister gerçekten. 다음엔 더 깊이 긁을 것입니다. 대감마님은 대감마님 자손 지키세요. 난 내 자식 지켜야겠습니다.
주워. 얼른. Kadın o soylu kadından bir tane eşya alıyor, kızına veriyor. Onu al diyor. Değerli bir şey çünkü. Hani bunu sat, karnını doyurursun gibisinden. 쌀 서말은 받을 거야. 그 밑으로는 팔지 마. 그거 들고 얼른 도망가. 그리고 다신 돌아오지 마. 가. 어서. 어머니, 가래도. Çocuğa kaçmasını söylüyor Yojin'e. 아니, 저놈부터 잡아. 그러기만 해보십시오. 다음엔 여기입니다. Adam orada tabii o küçük çocuğu da öldürün diyor. O da diyor ki kadın da, o zaman ben de sizin hamile kızınızı öldürürüm, bebeğinizi öldürürüm diyor. 저 죽습니다. Soylu adamın oğlu da git buradan artık, kendini kurtar gibisinden bir şeyler söylüyor. 저놈 잡으라니까. 움직이자. 움직이기만 해봐라 이놈들. 내 또. Burada kadın da kıpırdamayın, hiçbiriniz bir şey yapmayın, bırakın gitsin diyor. Burada Yojin ağlıyor, annesi ağlıyor. 어머니, 가. 제발. Abi ne kadar güzel bir sahne değil mi? Kendini kaç kurtar diyor. Bir daha geri gelme buraya diyor. 멀리. 아주 멀리 가야죠. Bir de bak şu arkada çalan müzik var ya, yemin ediyorum gözlerim doldu şu an. İşte böyleydi bu sahnemiz. Yani en beğendiğim sahne buydu gerçekten, duygu yoğunluğu olarak. Yani tabii ki başka güzel sahneler de vardı. Ama bundan çok etkilendim ben. Bayağı iyiydi. Güzeldi. İşte o zaman insanlar nasıl davranıyormuş kölelere. Görüyorsunuz. Öldürüyor, hiç düşünmeden sopalarla da öldürüyor. Ve çevresindeki insanlar da tek kelime etmiyor. Ya bir kelime edin arkadaşım, ne yapıyorsun diyeyim. Hele o soylu adamın oğlu öyle bakıyor. Babam da beni de öldürtür diyor. Ya o senin baban ya, baban. Bir şeyler söyleme hakkın olmalı. Ama yok işte. Zamanında böyleymiş. O yüzden Mr. Sunshine beni çok etkileyen, böyle ilk bölümde etkileyen K-dramalardan biri oldu. Bakalım diğer bölümleri seyredip gene reaksiyon çekip böyle bölüm hakkında kısaca görüşlerimi bildireceğim. Benden şimdilik bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle hüzünlü bir kapanış oldu. Ama bence bu konsept daha güzel olacak gibi. Tabii siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sizin de görüşleriniz benim için çok önemli. Böyle ben her bölümden beğendiğim sahneleri izleyip onlara reaksiyon çekeceğim. Umarım siz de beğenirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay. Ha bu arada buradaki videolara tıklayarak buradakileri de seyredersen ve tam şuradan da kanalıma abone olursan aşırı derecede mutlu olurum. Ve sen bunu zaten biliyorsun.